her 3 kadından biri, belki de siz. Öksürünce, hapşurunca kaçıyorsa bu doğum travması. Dolayısıyla 30'lu yaşlarda bile gelen olabiliyor. Erteleye 60 yaşında da gelebilir. Kaç yıldır kaçırıyorsun? 20 yıldır diyebilirsin. Çatal dediğimiz kadınların sevmediği korkulu rüyası olan muayene masasına alıyoruz. Öksürttüm hastayı. Tamam dedim. Kaçtı çünkü gördüm. Ama hastanın bir kere refleksi başladı. Öksürmesi durmadı ve şor diye benim böyle buradan öksürttük ve kaçırdı. Bu kadın ameliyatlı. Eline böyle ıkındığında tuvalette taharet alırken bir ya da iki tane şişlik geliyor mu? Böyle testis gibi vajinada şu şekilde sarkmalar olabiliyor. O şekilde 20 Çok yıl zor. ve cinsel hayatı da o şekilde gerçekleştirmiş. Hani içeri itiyor, cinsellik Evet. oluyor, zaten ayağa kalkıyor, tekrardan çıkıyor. Hoş geldiniz. 60 yaş üzeri her 3 kadından biri, belki de siz bu problemi yaşıyor. İdrar kaçırmayı konuşacağız. Aslında sık dile getirilmediği için sanki çevremizde çok az kişide varmış algısı oluşturulan bir durum. Gerçekten hem sosyal hem de hijyenik sorunlar yaratan bir durum. Buna neden maruz kalıyoruz? Ne gibi çözüm yolları var? Bugün bunu konuşacağız. Tabii ki karşımda uzman konuğum, değerli operatör doktor Münihe Yücel var. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Aynı zamanda genital estetik cerrahı ve travma terapisti, cinsel terapist gibi uzmanlık alanları adeta bir yelpaze gibi olan bir isim. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Tuğba Hanım, hoş bulduk. Beni davet ettiğiniz için çok onur duydum. İnşallah kadınların Teşekkür ederim. bu önemli problemine bugün bir ışık saçarız, bir ışık uyandırırız. İnşallah. Ve kişilerin bu problemi artık utanarak, sıkılarak çözmemek yerine bu konuyla ilgilenen hekimlere giderek yaşam kalitelerini arttırmaya vesile olalım sizinle bugün inşallah. İnşallah, inşallah. Şu an ekran başındaki sevgili izleyicilerimizden yorumlar bekliyoruz elbette. Ve aslında bu ve benzeri yayınları gerçekleştirmekteki motivasyonumuzun daimi olması için de lütfen kanala abone olup eğer ki bu videoyu, bu yayını beğenirseniz beğen tuşuna basmanız da çok çok kıymetli olacak. Genelde sizin de az önce söylediğiniz gibi utanma duygusu öne geçiyor ve bir şekilde bunu gizli tutma ihtiyacı hissediyor kadınlar. Ama dediğimiz gibi az önce bu yüzdeyi de paylaşmış olduk. 60 yaş üzerinde %35, yani gerçekten yüksek bir yüzde değil mi sevgili Münihe Yücel? Aynen öyle. Hatta yaş ilerledikçe, 75'leri geçtikçe daha da artıyor bu oran. Birçoğumuz biliyorsunuz yaşlılarımızın işte idrar kaçırma problemleri oluyor artık. Hani gizlenemeyecek aşikar seviyeye kadar gelebiliyor ve o zaman da hem kişinin utanç duygusunu tetikliyor, çocuklarına Evet. karşı, ona bakan kişilere karşı mahcubiyet duyuyor veya işte hijyenik problemler oluyor, koku problemi olabiliyor. Onun dışında sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonuyla karşılaşabiliyoruz. Bunun dışında yine çok idrar kaçırıyorsa kişi ciltte tahrişe neden oluyor. Orada ülserlere, yaralara neden olabiliyor. Ayrıca bu duygularla birlikte, bu mağduriyetle beraber kişide depresyona neden olabiliyor. Kronik bir depresyon. Kişinin utanç duygusuyla sosyal izolasyonuna neden oluyor ve kişinin yaşam kalitesini çok ciddi düzeyde artırıyor. Sırf bu yüzden çarşıya, pazara, gezmeye, geziye ya da işte seyahate gidemeyen birçok kadın hastam var. Birçoğunun tedavisi mümkün ve bu konuda bilinçlendirmemiz gerekiyor. Çeşitleri var. Yine sizinle konuşacağız bugün detaylı bir şekilde. Bilgilendireceğiz bu hastaları. Birden fazla çeşidi Evet. olduğunu biliyorum. Şimdi bugün bütün bunları konuşmaya çalışacağız. Ameliyat tek çözüm mü ya da ne aşamada olursa hani ameliyat düşünülmeli gibi bir takım detayları konuşalım istiyorum. Utanma duygusuyla hani saklı tutan insanlar var bunu. Bir kişi idrar kaçırma problemi olduğunu nasıl anlayacak? Anlamaması mümkün müdür teknik olarak? Önce biraz bundan bahsedelim. Ne olursa, yani belirtileri nedir? İdrar kaçırma. Ayrıca sadece kadınların yaşadığı bir problem de değilmiş bu arada araştırdığım Tabii, kadarıyla. erkeklerde Bunu de var. yaşayan erkekler de var prostat sebebiyle. Evet. Ama bugün kadınlar açısından Bugün tabii kadınları biz bunu ele konuşacağız. almış oluyoruz. Karşımda bir kadın hastalıkları uzmanı olduğu için. Evet. Kişi bunu nasıl anlayacak ve bu önce hangi yaş aralığında başlayıp ilerleyen bir durum? Aslında idrar kaçırma deyince tabii ki artık erişkin olduktan, çocukluktan hani bebekler bir idrar kaçırır. Daha sonra kişi idrar tutma yeteneği, büyük abdest ve idrar tutma yeteneği olunca artık insanların
kaçırmamasını bekleriz. Çocuklarda bazen oyuna dalma şeklinde de idrar kaçırma ya da erteleme, tuvalete gitmeyi ertelediği için bir süre sonra tutamama şikayeti de olabilir. Ama onun dışında kimsenin istem dışı kaçırmamasını bekleriz. İdrar torbasının beyinden başlamak üzere beyin, medulla spinalis, pons, idrar torbasının sinirleri, kasları, sfinkter fonksiyonları, bunların hepsi bir bütün olarak çalışır. Hepsi görevini iyi yaptığında idrar torbası belli bir orana gelene kadar dolar ve o orandan sonra da artık uyarılması gerekir mesanenin ve boşaltılması gerekir. Çünkü böbreğimiz vücudumuzdaki toksinleri idrar yoluyla atar. İdrarın toksik etkisi de var. İçinde üre var. Hani vücudun metabolitlerini, toksik birçok maddeyi ya bağırsak yoluyla ya da idrar yoluyla atarız. O yüzden hayati önem taşımakta. Tabii ki Tuğba Hanımcığım, idrar kaçırmanın da çeşitleri var. Bu çeşitlerle ilgili bilgi vermemiz lazım. Çünkü bazı kişiler zannediyor ki hemen ameliyat olurum, bu problem ortadan kalkar. Ya da ilaç kullanırım, idrar kaçırma problemi ortadan kalkar diye. Bunu çok sistematik bir şekilde anlatalım. Hangi türleri var idrar kaçırmanın? Bir, stres inkontinans dediğimiz türü var. Yani öksürünce, hapşırınca, karın içerisindeki basınç artınca, yani gülünce, ıkınınca, ağır kaldırınca veya namaz kılarken eğilince stres, yani karın içi basıncının artmasıyla olan idrar kaçırmaya biz stres inkontinans diyoruz tıbben. Bunun tedavisi ya eğer hafif seviyede ise lazer, PRP gibi konservatif tedaviler veyahut da minimal invaziv tedaviler veyahut da cerrahidir. Cerrahi dediğimizde de idrar torbasının boynunun açısı değiştiği için o açıyı düzeltmek için o esnekliği, kollajen kaybını ve idrar torbasının boynunun açısının bozulmuş halini tekrardan düzenlemek için Neden bozulur? bir askı operasyonu yaparız. Neden bozulur? Bir, yaşlanmayla birlikte bozulabilir. Kollajen ve elastin lifleri eridiği için. İki, doğumlara bağlı bozulur. Doğum travmasıyla idrar torbasını bebeğin inerken böyle ittirmesiyle, zorlu bir doğum olmasıyla da kişinin de tabii yatkınlığı da varsa o zaman ne oluyor? Ben hemen bir maket üzerinden şöyle göstereyim. Genital bölge maketiyle. Vajinanın, yani karın içerisinde vajinanın ön tarafındadır mesane. Mesane boynu da şu üsttedir. Şöyle idrar torbası ıkınmayla şurası kayar, idrar deliği, şurada olan idrar deliğinin açısı bozulur. Biz onu askı operasyonuyla ne yaparız? Geri tekrar yerine şuralara asarız. İçeride de öyle mi durur? İçeride de o şekilde mi durur? Kadın bunu hisseder mi peki? Kadın askıyı hissetmez çünkü askıyı açıkta bırakmayız, derinde bırakırız. Yani kemikten ve kaslardan ve membranlardan geçerek kemiğin ortasından askı operasyonuyla fikse edilir. Böylece öksürmeyle, hapşırmayla olan idrar kaçırmayı çözmüş oluruz. İlacı da var ama çok fazla etki sağlanmıyor stres inkontinansta ilaçlarla. Urge inkontinans ikinci türü, urge inkontinans. Yani aniden sıkışıp tuvalete yetişememek. Bu neden olur? Bu da mesanenin aşırı uyarı alması, gereksiz ve yanlış uyarı almasıyla, hassasiyetinin artmasıyla, o sinirlerin hassasiyetiyle mesanenin, yani idrar torbasının kasılması, gereksiz yere, hatta mesela azıcık idrar var yine de sanki doluymuş gibi yanlış bir uyarım alarak, kasılarak idrarı boşaltma hissi gelir. Kişi bu şekilde uyarı geldiğinde aniden uyarı gelir ve tuvalete yetişemeden kaçırır genelde. Urgency denir buna, yani uyarım, Aciliyet. Evet. aciliyet şeklinde uyarılır. Gece de gündüz de olur urge inkontinansta. Uykuda, uyku sırasında. Evet, uykudan da uyandırır. Sık sık idrara çıkma ihtiyacı hissettirir. Burada bir mesane fonksiyon bozukluğu söz konusudur. Burada cerrahinin faydasını göremeyiz. Ne yaparız? Burada antikolinerjik ilaçlar genelde kullanılırız. Yani o uyarımın kasılma etkisini ortadan kaldırmak için mesaneyi gevşetici ilaçlar, sfinkteri de kasıcı ilaçlardır bunlar. Bunları bir tansiyon ilacı gibi her gün düzenli olarak kişinin yutması gerekir. Bunu hani hayatının bir parçası olarak değerlendirmesi gerekir. Yaşam kalitesini arttırmak için bunu her gün içmek zorundadır. Çünkü içtiği zaman etki gösterir, içmediğinde etki göstermez. Ve bunu da herkes de kullanamayız. İşte glokom gibi göz tansiyonu olanlarda ya da kalp yetmezliği olanlarda biz bu antikolinerjik ilaçları yan etkisi nedeniyle önermeyiz. Üçüncü türü
hem stres hem de urge inkontinans, yani mix tip, karışık tip inkontinansı. Oo. Bazı kadınlarda evet, yani hem mesanenin fonksiyonu bozulmuştur, fazlaca uyarılır, hem idrar torbasının boynunda bir problem vardır. O zaman hem öksürüp hapşırınca kaçırır hem de aniden sıkışıp yetişemeyince kaçırır. En zoru herhalde bu olsa gerek, değil mi? Zordur yani. Bu da daha zorları da var tabii, nörojenik mesaneler de var. Şimdi onlara da geleceğim. Yani mixte ikisi de var. Bunları biz bazen hani ameliyatlıksa ameliyat ediyoruz ama diyoruz ki evet, öksürünce hapşırınca olan idrar kaçırmanı çözeceğiz. Fakat aniden sıkışıp yetişememe problemini ilaçla çözeceğiz diyoruz. Hasta ameliyat sonrası bize ben ameliyat oldum bak hala idrar kaçırıyorum dememesi ve bunu bilmesi için bu şekilde bilgilendirme yapıyoruz. Tabii bunun için güçlü bir anamnez almak gerekir. Hikayesini sorgulamak gerekir. Günde kaç kez çıkıyor? Gece çıkıyor mu? Gündüz çıkıyor mu? Ne kadar kaçırıyor? Kaç pet kaçırıyor? Yani gün içerisinde sıklığı, hem idrar sıklığı hem kaçırma sıklığını iyice bir anamnez alıyoruz. Hangi fonksiyonla yani hangi hareketle kaçtığını iyice sorguluyoruz. Muayene ediyoruz. Muayenede de yine hastayı öksürtüyoruz, hapşırtıyoruz, kındırıyoruz. Bu şekilde de kaçıyor mu, kaçmıyor mu gözlemlemiş oluyoruz. Başka testler de var, ürodinami gibi, ama onları çok zor vakalar dışında çok önermiyoruz açıkçası. Mix inkontinans da bu şekilde. Bir de daimi kaçırma var. Fistül dediğimiz mesaneyle, yani idrar torbasıyla vajina arasında bir kanal oluşması. Genelde cerrahi operasyonlardan sonra bir komplikasyon olarak ortaya çıkar. Böyle olduğunda da kişinin sürekli idrar kaçırması vardır. Çünkü mesane böbrekten sürekli idrarı alır ve sfinkter fonksiyonu çalışsa bile o kanal aracılığıyla her daim idrar kaçışı söz konusu olur ve kişinin sürekli bezle gezmesine neden olur ve gerçekten yaşam kalitesini çok bozan bir durumdur. Sık sık da enfeksiyon, çünkü mesane de dışarıya açılmış oluyor. Sık enfeksiyon da gözleniyor bu hastalarda. Bunlarda ne yapmak gerekiyor? Fistülektomi yapmak gerekiyor. Cerrahi ile o fistül traktının boydan boya çıkarılması ve tamir edilmesi, mesanenin kat kat onarılması, vajinanın da tekrar stüre edilmesi gerekir ki bu problem ortadan kalksın. Cilde fistül de olabilir tabii, sadece vajinaya değil. Kutenöz fistül dediğimiz durum da olabilir. Bu durumlarda cerrahiyle yeniden onarım yapılması gerekir. Nörojenik mesane diye de bir durum var. O Bu nedir? da felçli kişilerde mesanenin fonksiyon görememesidir. Genelde bu kişiler kaçırma değil de idrar torbası çok dolar ama boşaltamaz. Çünkü çalışmıyordur. Ara ara kateterizasyon yapması gerekir. Yani sonda takıp kendini boşaltması gerekir bu kişilerin de. O da zor bir durum. Diğer tipler, yani ilk saydığımız iki çeşidi mesela, ya da idrar kaçırmanın tamamı tansiyonla ilgili oynamalara sebep olur mu? Sonuçta bir vücuttan bir boşaltım olmuş oluyor, istem dışı da olsa. Evet. Tansiyonla ilgili oynamalara sebebiyet verir mi? Şeker hastalığı keza aynı şekilde. Şöyle Bağlantısı birbirine ne? karşılıklı etkilerler. Şeker hastalığından başlarsak, diyabette kontrol edilmemiş şeker seviyesi olduğunda ince sinirler ve damarlar bir süre sonra hasarlanmaya başlar. Nöropati dediğimiz. Mesanenin sinirleri de hasarlanır şeker hastalığından. Dolayısıyla mesane fonksiyonu, işeme fonksiyonu tekrardan bozulmuş olur. Onun dışında tansiyon da, kişi tansiyon mesela tansiyon tedavisinde diüretik verilir. İdrarı söktürücü, idrarı Evet. söktürerek tansiyon düşürülür. Evet. Böyle bir bağlantı var. Ayrıca O yüzden sordum. evet, Çok aynen, düşürülmüş diüretik. olması gerekiyor Tabii, çünkü. diüretiklerle tansiyon düşüyor. Ayrıca tansiyonu yüksek hastalarda da sonuçta sürekli bir yüksek tansiyon, damarlarda bir baskı var. Bütün organların fonksiyonları bozulmaya başlar. Artı tansiyon ilaçlarının da yan etkisi olabiliyor. İdrar kaçırmaya neden olabiliyor bazen. Bu tarz şeyler de olabiliyor. O yüzden vücuttaki tabii bu sistemik hastalıklar idrar yapma fonksiyonlarını etkiler, dolaylı yoldan da olsa. Peki kişi, yani şu anda ekran başında eminim ki var. Kişi Evet. bir kez, örnek veriyorum, 40 yaşında işte ya da 35 yaşında. Bir kez hapşırdı, öksürdü. Bir baktı hiç olmamış, bugüne kadar hiç olmamış bir şey. Çamaşırında bir ıslaklık. Sonra bir daha bu oldu. Belki uzun aralıklarla oldu.
Hemen doktor kapısını mı çalmalı? Ne yapmalı Evet. yani? Yani aslında şunu sormak istiyorsunuz. Bu durum geçici midir, kalıcı mıdır, nasıl anlarız demek istiyorsunuz. Evet. Şimdi gebelikte idrar kaçırma olabilir. Neden? Hormonların etkisiyle kaslar, bağlar, kemikler bile gevşer. Progesteronun etkisiyle. Dolayısıyla idrar yapma fonksiyonu da bozulur bir miktar. Kişi gebeyken istemsizce kaçırabilir. Ve de mesane sürekli dolar, hem de mesane kapasitesi azalır bebeğin kitle etkisiyle. Dolayısıyla kaçırma kolaylaşır. Hormonal nedenlerle yani kişi idrar kaçırabilir. Diğer bir sebep sık tekrarlayan enfeksiyonlar ya da idrar yolu enfeksiyonları. Yani idrar yolu enfeksiyonu sık tekrarlamasa bile kişi eğer enfeksiyon varsa idrarında, idrar torbasında, o zaman yine idrarın mesanenin işeme fonksiyonunu bozacaktır. Ve kişi istemsizce böyle bu dönemde, enfeksiyonun olduğu dönemde kaçırabilecektir. Veyahut da yaşla birlikte işte kollajen lifleri gevşiyor, kişi menopoza yaklaşıyor veya menopoz döneminde. Aynı zamanda Kegel egzersizleri de yapmıyor. O kasları, pelvik taban kaslarını da güçlendirmiyor ise, beslenmesi de kollajen açısından, protein açısından fakirse, o zaman ne oluyor? Hemen idrar torbasının dışarı bağlantısı olan üretra dediğimiz kanalın etrafındaki sfinkteri destekleyen bağ dokularında gevşeme olduğu için kişi kolaylıkla kaçırabilir hale geliyor. Artık 40 yaş üstünde zaman zaman bizler de artık yaşamaya başlıyoruz. Böyle çok biriktirdiğimizde ufak da olsa böyle kaçırmalarımız ya da gülme, yakınma, ağır kaldırmada, soğuk üşütmüşsek işte veyahut da yaşımız ilerlediyse ufak ufak böyle kaçırmalar olur. Ama ne yapacağız? Yani ne zaman Evet. ne yapacağız? Onunla ilgili bir Evet. klinik Bir bilgi de vermek istiyorum. Evet, bir de şu kaçırmanın şeyini merak ediyorum. Yani aynı zamanda bir izleyici gözüyle de sormaya çalışıyorum ama kaçırma derken ne kadar onun bir şeyi var mı? Yani çamaşırın tamamen ıslanması mı, bütün idrarın boşalması mı, yoksa kaçırma adı üstünde bir miktar ıslanma mıdır? Nedir? Onu anlamak istiyorum. Hepsi de idrar kaçırmadır. Sonuçta çamaşırınıza bir damla taşma, damla damla da kaçırıyorsanız, birden Hı foşur hı. foşur da kaçırıyorsanız hepsi sizin yaşam kalitenizi etkiler. Namaz kılıyorsanız abdestiniz bozulur mesela, Evet. abdestliyseniz. Evet, onu Çamaşırınızda soracaktım. idrar olduğu için işte necis oluyor biliyorsunuz. Çamaşırı değiştirmeniz gerekir. Hani bu tarz detaylardan dolayı önemlidir yani. İdrar kaçırmanın damla da olsa, fazla da olsa, fazla Evet, olduğunda kişinin mahcubiyet, yani başkalarının da görmesine tabii, neden olacağı için mahcubiyet duymasına neden olur. Hatta tabii. ilkokulda filan hatırlarsınız, benim sınıfımda olmuştu yani, bir arkadaşımız utanmış, öğretmene söyleyememiş, kaçırmış, böyle tutamamış çocuk. Boydan boya her yer idrar Ah, oldu mesela. O çocuğun travmasını düşünün. Ömür boyu o tabii, sahneyi unutmayacak. Arkadaşları tabii. evet, olumsuz tepkiler verecek, dalga geçecek belki. Yani idrar kaçırmanın azı da çoğu da yorucu, rahatsız O edici. zaman o zaman kadınlar sürekli olarak bu travmayla bunu gizli tuttukça bir Tabii, şekilde kendince çözüm yolları aramaya çalıştıkça bunun için satılan ürünler var biliyorum ki. Bunlarla bu şekilde hayatını devam ettirmeye çalıştıkça da aslında hep bir mahcubiyet ve aynı zamanda sizin de söylediğiniz gibi mahcubiyetin yanında travmayla evet, hayatını devam ettiriyor, değil mi? evet, Hani aynen çocukta öyle. travma, yetişkinde de travma. Yani sonuçta fark etmez. Sizin ruhunuz her zaman ruhun yaşı yok. Her an utanç, küçücük bir çocuk da olsanız başkaları sizinle dalga geçtiğinde Hı unutmazsınız. hı. Peki bir şey soracağım. Evli diyelim ki kadın. Evli, Evet, eşi bunu ve görmüyor mu, cinsellik anlamıyor var. mu? Tabii ki görüyor ve anlıyor. İşte eşine karşı da bu mahcubiyet duygusu, partnerine karşı Nasıl özgüven anlıyor? duyguları. Kokuyor, idrar azıcık da olsa biliyorsunuz üre var içerisinde. İdrar kokusu oluyor biliyorsunuz. Değiştirseniz bile sonuçta ıslaklık, yani aniden kaçırdığınızda hani bir şekilde onun yanındasınız. Eşiniz sonuçta, her şeyi de gizlemezsiniz yani. Hani Evet, söyleyebilirsiniz, söylemeyebilirsiniz. Cinsellik diye bir paylaşım var sonuçta eşiyle kişinin. O zaman evet. daha da yakınlaşıyor. Kişi genital bölge açısından da yakınlaştığı için partnerinin bunu öğrenmesi çok daha kolay oluyor. Koku problemleri de bu konuda bence çok önemli. İlişki sırasında idrar kaçırma olabilir. Bu da yine İlişki kişiyi, sırasında idrar tabii, kaçırma. tabii aynen Bu öyle. nasıl oluyor? İdrarı kaçıramayan kadın aniden sıkıştı. İlişki sırasında sıkışma hissi geldi.
tuvalete yetişemedi. Ne yapacak? Aynısı yani, çok değil, yani fark etmiyor. Bir de o andaki kaçırmanın rencide ediciliğini düşünün. Konsantrasyon dağılıyor, kişi kendini yetersiz hissediyor, tiksinme duygusunu uyandırabilir partnerinde. Çok açıdan sonuçta kişinin yaşam kalitesini çok etkileyen bir durum. O yüzden mutlaka ama mutlaka bu konuyla ilgilenen bir ürolog ya da kadın hastalıkları doğum uzmanına hangi tür olduğunu, tedavi gerekip gerekmediğini, gerekiyorsa hangi türü tedavi alması gerekir? Yani onları da sınıflayalım yeri Hı gelmişken. hı. Bir, Tabii. ilaçlar. İki, yani önce korunma, egzersiz, Kegel egzersizi. Hangi aşamada işe yarar? Her Sadece aşamada. korunma mı? Başlamış bir şeyi durdurmaz mı? Başlamış bir şeyi de durdurur. Yani lazer kadar birkaç ay yapılan Kegel'in lazer kadar etkinliği olduğunu biliyoruz. Yani sık bırak, sık bırak. Sonuçta kas yapıyor. Pelvik taban kasları gevşemiş. Siz onu tekrardan Evet. sıkıp bırakarak o kası aktive edip güçlendiriyorsunuz. Kegel'i Dolayısıyla anlatalım Münih'e hocam. evet. Kegel'i Kegel, tarif edelim. yani farklı tarifler var. Kimisi idrar yaparken 4 kez sık bırak, idrarı tut diyor ama ben onu çok sağlıklı bulmuyorum. Ona gerek yok. Hani idrar yaparken zorlamaya gerek yok. Şu an ben sizinle konuşurken bile pelvik taban kaslarımı sıkıp bırakabilirim. Yani Evet. idrar kaçırmamak için nasıl kendimizi sıkıyorsak pelvik bölgemizi, aynı şekilde konuşurken, bulaşık yıkarken, televizyon izlerken her an sonuçta e, sıkıp sıkıp bırakabiliriz. Bunu Hı biraz hı. sistematize etmek ve unutmamak gerekir. Unutmamak için ne yapmak lazım? Bence alarm kurmak lazım. Sabah Kegel alarmı. Kegel alarmı, sabah 100 kere, akşam öğlen 100 kere, akşam 100 kere diye, ben 100 hani kere. akılda kalıcı olsun Hmm. diye hani minimum böyle bir öneride bulunuyorum. Siz yapıyor musunuz peki? Evet, Kegel Bir egzersizi kadın olarak. tabii ki yapıyorum. Ama bunu unutuyorum işte ben de. Benim de bunu yapmam lazım. Çünkü artık ben de 48 yaşındayım ve yavaş yavaş pelvik tabanımın fonksiyonunun azaldığını fark ediyorum yani. Hı Herkes hı fark hı. Hı. ediyor bunu. Siz ne kadar sağlıklı olursanız olun, normal doğum yapmamış olun, yine de o kaslarda bir miktar incelme, işte atrofiye uğrama söz konusu olabiliyor. O yüzden Çok zayıf insanlarda da oluyor değil mi tabii, idrar kaçırma? tabii. Zayıflarda da oluyor. Kilolu olanlarda da karın içi basıncı yüksek olduğu için idrar kaçırıyor kişi. Çünkü pelvise baskı fazla. İdrar torbasının boynuna baskı fazla olduğu için kilolu kişiler daha kolay idrar kaçırır. Zayıf Kilo kişiler verirse ne de olur? Düzelir mi? tabii, yani yük azaldığı için seviyesine bağlı olarak bir miktar düzelme olabilir. Biz de nasıl değerlendiriyoruz klinik olarak bu hastaları? Mesela hasta geliyor, diyor ki ben idrar kaçırıyorum. Hemen soruyorum. Öksürünce hapşırınca mı kaçırıyorsun? Aniden sıkışıp yetişememe mi? Yoksa ikisi birlikte mi? Ya da sürekli mi diye soruyorum. O da diyor ki mesela öksürünce hapşırınca kaçırıyorum. Ya da her Evet. ikisi birlikte diyor. Ne yapıyorum? Hastayı bir hemen şöyle hastalarımıza da göstersek mi çatalı da, Tabii. muayenehanedeyim. Şöyle bakın, çatal dediğimiz kadınların sevmediği korkulu rüyası olan muayene masasına alıyoruz ve ne Ama ismi yapıyoruz? çok, hocam ismi çok sinir. Çatal. Aslında çatal Yani başka bir şey halk denemez arası. miydi? Yani çatal aslında halk arası bir deyim. Halk arasında söylenen, bizim için jinekolojik masadır o. Evet, Jinekolojik evet. masaya alıyoruz ve öksürtüyoruz, ıkındırıyoruz. Ve tabii Peki o önlem alıyoruz. sırada kaçırırsa? Önlem alıyoruz. Tam onu söylüyordum. Şu şekilde ben genelde önüne bir pet şey koyuyorum. Mesela önüne bir peçete ya da bir Bariyer. bariyer koyuyorum ki, daha önce kazalar oldu. Öksürttüm hastayı. Tamam dedim. Kaçtı çünkü, gördüm. Ama hastanın bir kere refleksi başladı. Öksürmesi durmadı ve şor diye benim böyle buradan ağzıma kadar idrar girdi. İnanabiliyor musun? O yüzden artık önlemimi alıyorum tabii ki. Böyle bir anı oldu. Bizim floramız doğumdan ötürü de idrar, gayta, amniyon sıvısı falan, bayağı geniş floramız vardır. Haşır neşir olduğunuz için Evet. evet. Hatta benim annem benim yemeklerimi yemez. Sen kadın doğumcusun, pistir diye. Şaka. Aa, nasıl yani? Gerçekten Bazen mi? böyle espri yapar yani. Hani sizin yemeğiniz Ah, yenmez gibi. Hani şaka bir yana, bizim için artık mesleki bir deformasyon, yani idrardan biz tiksinmiyoruz. Kandan, idrardan, gaytadan sizler kadar tiksinmiyoruz. nasıl Çünkü koruyorsunuz kendinizi? muayenehanede de artık hani önlemimizi alıyoruz örtülerle. İdrarı hani başka yere değmeyecek şekilde, gelecek şekilde altına bez, üstüne bez şeklinde
Çok zor mesleğiniz hocam. Evet ama Çok güzel. zor. İşte kadınların bu Kutsal. sorunlarını çözmek çok kutsal. Muayene ettik. Ameliyatlık mı? Evet. Ne zaman ameliyatlık? Öksürttük ve kaçırdı. Bu kadın ameliyatlıktı. Tabii enfeksiyonu yoksa. Öksürttünüz. Hı hı. İdrar torbası dolu değil. Yine de kaçırırsa mı? Yani nasıl, tuvaleti hiç Doluysa, yokken de mi kaçırıyor? anladım, çok güzel bir soru sordunuz. Aslında idrar torbamız dolu olduğunda da kaçırmamamız gerekir. İdrar torbası dolu muayene edilir genelde. Ama ben normal rutin bir gündelik hayatına göre karar veriyorum. Yarı dolu olabilir, az dolu olabilir, çok dolu olabilir. Öksürttüğümde kaçırmaması lazım. Kaçırdı diyelim. Çok az kaçırdı ya da foşur foşur kaçırdı. Foşur foşurun zaten kaçarı yok. O kesin ameliyat. Hafif vakalarda az kaçırıyorsa ya da her zaman kaçırmıyorsa diyoruz ki gün içerisinde yaşam kaliteni bozuyor mu? Mesela abdestin çok sık bozuluyor mu? Ya da sık sık çamaşırını değiştirmek zorunda kalıyor musun? Bu senin hayatını etkiliyor mu diye soruyoruz. Etkiliyorsa ve gerçekten kaçırıyorsa o zaman ameliyat ediyoruz. Askı operasyonları yapıyoruz. Sarkması Vajinal varsa, yoldan mı evet, ameliyatları? vajinal. Vajinal yoldan yine bu jinekolojik masada hasta uyuyor pozisyonda. Böyle kancalar var. Kancayla bir kurdela gibi düşünün. O Evet. kurdelayı cerrahi bir ip, o da mesh deniyor ona. O kurdelayı idrar torbasının boynunun şu altına biraz yarık açıyoruz şöyle. O altından kancayı şöyle ya şuradan top dediğimiz ameliyatta şuradan çıkarıyoruz. TVT dediğimiz ameliyatta da bu simfis pubis'in üstünden çıkarıyoruz. Kemiğin Evet. üstünden şuradan. Askı şu şekilde idrar torbasının doğal halini taklit ediyor. Ya böyle oluyor askı ya da şöyle oluyor. Hamak gibi oluyor. Ve Evet. gerçekten o kadar hayatı değişiyor ki kadının. Daha geçen gün bir ameliyat yaptım, böyle idrar kaçırma operasyonu. Hasta geldi, düşünün ameliyat oldu ve o günden itibaren hiç idrar kaçırmıyor. Yani kontrole geldi, muayenesini yaptık. Hani vajinal estetiğini de yaptık, daraltmasını, labiumların estetiğini de birlikte yaptık. Hastanın buradaki en büyük kazancı öksürdüğünde kaçırmamak. Daha 40'lı yaşlarda, 45-48 yaş Oo, arası bir 40'lı hastaydı. yaş. Evet ve yıllardır doğumdan beri kaçırıyormuş. Düşünsenize ne kadar büyük bir konforsuzluk ve Konforsuzluk. bir mağduriyet aslında, yani yaşam mağduriyeti. Bunu ameliyatla bir günde çözüyorsunuz. Düşünün yani ameliyattan önce kaçıran hasta ameliyattan sonra asla idrar kaçırmıyor. Gerçekten büyük bir buluş diyeyim yani ve bunu yapmak, o hastanın o mutluluğuna tanık olmak gerçekten çok tatmin edici. Diyelim ki çok hafif bir vaka, ara ara kaçırıyor, her zaman kaçırmıyor. Stres testi yaptık, çok kaçırmadı ya da çok az kaçırdı. O zaman da lazer PRP uygulamaları yapıyoruz. Lazerde geniş ekran aldığınızda görülecektir. Şu Hı hı, cihazımız. hemen bakalım. Evet, o Evet. cihazın işte probları var. Onu vajinaya yerleştiriyoruz. Sonra vajinayı boydan boya idrar kaçırma moduna getiriyoruz. İdrar kaçırmada idrar torbasının etrafını o yüksek atışları yapıyoruz. Vajinayı da sıkılaştırma amaçlı da diğer modları alıp sık enfeksiyonu varsa enfeksiyon modu, işte kuruluğu varsa atrofi modu veya genişliği varsa daraltma modunu seçiyoruz. Bir taşla 2-3 kuş vurmuş oluyoruz. Hem idrar kaçırma sorununa destek olmuş oluyoruz çözmek için, hem de diğer Hı hı, problemlerini hı. yok etmeye çalışıyoruz. Burada hani genital estetikle ilgileniyorum, bu medikal işlemlerle ilgileniyorum demiştim. Bu tarz gelen hastam çok fazla. Kadınlar genelde 50 yaş üstü, menopoz sonrası kadınlar ve kuruluk problemi de çok eşlik eden, vajinanın mukozasının çok inceldiği vakalar. Hem incelmeye bağlı ilişki olamama, ağrılı olma, daralma, kişinin o şekilde bile tahriş olması, hani incil nasıl elimiz kurur, çatlar ve dokunduğumuzda ağrı olur. Aynı şey vajinada, vulvada da olur. Kişi oturamaz bazen ileri vakalarda. Bazen dokunamıyor hasta. Ben dokunduğumda aa diye acı hissediyor mesela. Bu seviyeye kadar gelen vakalar var. Bu hastalara biz hani hormonal tedavi de uygulayabiliriz ama hormon istemeyen, hormonun uygun olmadığı vakalarda lazer, PRP, egzozom, hyaluronik asit ve işlemlerle, lazer buysa işte PRP bu, İşte onun üzerine diğeri egzozomla, yani böyle güçlendirilmiş bir etki Evet. ortaya çıkarmış oluyoruz. Radyo frekans dediğim bir cihazım daha var. O da çok işe yarıyor idrar kaçırmada. Tabii yine stres inkontinansta işimizi görüyor. Öksürünce, hapşırınca olan kaçırmada. Onu da 2 ya da 3-4 seans maksimum uyguluyoruz. Isı uygulamasıyla üretranın etrafındaki dokuların
kolajen uyarımını sağlıyor ve daha derine nüfuz ederek vajinal toparlama da yapıyor. İdrar kaçırmada da iyi oluyor. Hastalarımızın gerçekten gözle görülür düzeyde faydalarını şahit oluyoruz biz de. Ve o yüzden de bu işi sürekli hani yapıyoruz yani. PRP ile ilgili de şunu söyleyebilirim. Hani bu uygulamaların hepsi kolajeni uyarıyor aslında. PRP'nin özelliği de kişinin kendi kanından trombositten zengin ve içinde birçok büyüme faktörleri, uyarıcı faktörler, growth faktörler var ve bu da kolajen ve elastin üretimini sağlıyor. Gençleştirmeyi sağlıyor aynı zamanda. Nasıl yüze PRP yapıyoruz, cildimiz tazeleniyor, gençleşiyor. Genital bölgede de hem o kuruluk problemi çözülüyor, hem idrar kaçırmayı yok etmek için kolajen üretimi sağlanıyor. Hem de gençleşme, işte akıntısının, kişinin belli bir neminin sağlanması söz konusu oluyor. Yani birçok faydası oluyor bu rejuvenasyon yöntemlerini. Biz de sıkça uyguluyoruz. İdrar kaçırmada onun dışında ilaç tedavileri var dedik. Aniden sıkışıp Bir şey soracağım. Bu ameliyatları yani vajinal yollu yapılan bu idrar kaçırma için gerçekleşen ameliyatlarda herhangi bir komplikasyon söz konusu olabiliyor mu? Çünkü benim araştırdığım kadarıyla mesela karşılaştığım yorumlar bu programa hazırlanırken öyle bir diktiler ki diyor. Bu sefer de daha önce idrarımı tutamıyordum. Kaçırıyordum hapşırırken, öksürürken. Şimdi de idrar yapamıyorum diyor. Bu bir komplikasyon mudur ameliyat sonrasında? Neden olur bu? Bu bir doktor hekim hatası mı hocam? Aslında hata demeyelim. Yani sonuçta bu bir cerrahi işlemdir. Komplikasyon hata demek değildir. Komplikasyon her ameliyatın bir komplikasyon oranı vardır. Normal bir oranı vardır. Yani ben yaparım 100 tane güzel idrar kaçırma ameliyatı yaparım. 99'u çok güzel sonuçlanır. Bir tanesi problem yaratır. Bu benim kötü bir cerrah olduğumu göstermez. Bu ameliyatın belli bir insidansı var, belli bir komplikasyon oranı var demektir. Bunu göze alarak mı hastalar bir şekilde hiç ameliyat yapmayan bir doktorun komplikasyonu olmaz. Çok ameliyat yapan doktorun komplikasyonu olabilir. Ama altını şöyle çizebilirim. Tecrübeli, yani tecrübe çok önemli. Gerçekten bu idrar kaçırma operasyonlarıyla ilgilenen, bu işi çok sık yapan, bir komplikasyon olduğunda da bunu yönetmeyi becerebilen hekimlere ameliyat olmaları gerekiyor. Nasıl seçecek, nasıl anlayacak hocam onu? Yani sık ameliyat yapmış olması mı tercih sebebi? Sık yapması, araştırması, işte ne bileyim bu hani doktorların çoğu sonuçta bu işle ilgilenen hekim zaten bu taşın altına elini koyan hekimdir. Yani bir iki komplikasyondan sonra bazı hekim arkadaşlarımız bundan vazgeçip ya ben bu işle ilgilenmiyorum, ben yapmıyorum deyip başkasına gönderebiliyor. Ama bu işi yapan kişiler zaten genelde iyi yapan kişiler oluyor. Ama yine de öncesinde bir ön araştırma yapmalarını öneririm. Hani o kişilere ameliyat olmuş kişilerle belki iletişim kurulabilir. Bir şekilde hani araştırıp o enerjiyi aslında mesela bana geliyor diyelim kendim. Bu aslında özel bir soru. Yani çok özel bir soru. Şimdi ben bana göre çok iyi ameliyat yapıyorum. Genital estetiği muhteşem yapıyorum bana göre. Ama hasta... Herkese göre aslında öyle birçok kişiye göre. Evet, yani hasta şimdi nereden bilecek? Yani hasta benim sosyal medyada ne kadar kendimi gösterdiysem o kadar mı iyi bir cerrahım? Hayır yani. Bununla orantılı değil kesinlikle. Kesinlikle değil. Bazen bu konuda kişiler yanılabiliyor. Geliyor çok işte televizyonlara çıkmış, bir sürü reklam vermiş, hep medyada filan. Sonra komplikasyonlar ortaya çıktığında ne oluyor? Yine kişi mağdur olmuş olabiliyor. Türk hekimleri gerçekten iyi. Çoğunlukla problem olmuyor ama komplikasyon oranları da dediğimiz gibi var. Fakat kişinin cinsel hayatını dahi bitirebilir mi hocam bir komplikasyon? Bitirebilir. Niye oluyor? Mesela o mesh fazla gerildiyse onun oranını iyi ayarlamak gerekiyor. Veya ödem olabilir. Kişinin bünyesel farklılıkları olur. Çok ödem olur yapamaz ilk başlarda. Ama zamanla düzelebilir. Yani bunu işte hekiminin tecrübesiyle öngörmesi, yönetebilmesi gerekir. O enerjiyi hasta anlıyor biliyor musunuz? Yani gerçekten bir şeyi iyi yapıyorsanız sizin bakışlarınız, beden diliniz, ses tonunuz, hani bilinçaltı aslında iletişimin %75'i ya. O yüzden kişi bana gelen hasta hocam ben sizin iyi yaptığınızı biliyorum diyerek geliyor. Görmemiş yani ameliyat etmemişim.
bir tanıdık aracılığıyla da gelmemiş. Sosyal medyadan gelmiş. Ama tabii ben ne yapıyorum? O ameliyatları yaptığım ameliyatları kayıt altında çoğu hani hasta onam veren kişileri tabii. Onları gösteriyorum. Bakın böyleydi, böyle oldu. Böyleydi, böyle. Görüyor senin işçiliğini yani el Hmm. emeğini. Bu bir Bu da cerrahi bir olduğu için işçilik yani el aslında sanatı. yani. Hem Evet. bilgi, hem tecrübe, hem deneyim, hem işte yaptığın ihtisas, aldığın eğitim yerinin sana kattıkları, hem sonradan senin kendine kattıkların, tecrübeyle de öğreniyorsun, komplikasyonlarla da öğreniyorsun yani bu işi. Hiç komplikasyon olmaması gibi bir şey olamaz. Yani biraz şans, biraz kısmet, biraz araştırmak. Böyle diyebilirim kısaca. Genelde peki sizin kafanızı çalan idrar kaçırma problemiyle artık hani dayanamayacağı ve yönetemeyeceği seviyeye gelerek kapınızı çalan yaş grupları kaç yaş grubu oluyor sıklıkla? Eğer doğuma bağlıysa travması, yani travmatik bir doğum sonrası vajina çok genişlemiş, idrar torbası kaymış, bağırsak duvarı fıtıklaşmış, aynı zamanda da öksürünce, hapşurunca kaçıyorsa bu doğum travmasıdır. Dolayısıyla 30'lu yaşlarda bile gelen olabiliyor. 30'lu, 40'lı, 50'li. Eğer kişi bunu ertelemişse, erteleye 60 yaşında da gelebilir. Kaç yıldır kaçırıyorsun? 20 yıldır diyebilir size. Yani bu şekilde Oo. vakalarımız da oluyor. Veyahut da kişi geliyor diyor ki ben diyor birkaç ay yani bir yıldır ara ara kaçırıyorum ama son bir aydır ya da son 2 aydır çok artmaya başladı ve benim kalitemi bozdu diyerek gelen de var. Onu Eşleri kişi biliyor mu hepsinin? görüyordur hani kaçırıyorsa hemen hop hop tuvalete gittiyse ıslaklık olduysa görüyordur. Görse ne olacak? O onun hayat arkadaşı. Bu ayıp değil, günah değil. Kadın isteyerek Evet, hiçbir kadın isteyerek idrar evet, kaçırmaz. Yani evet, bunu rencide olunacak bir durum değil. Bu bir sağlık problemi, sağlık sorunsalı. Bunun evet. tedavisi var. İdrar kaçırmanın tedavisi var ve gerçekten işe yarıyor. Kişinin kalitesini Pahalı arttırıyor. ameliyatlar mı bunlar? Devlet hastanelerinde bedava. Ama özelde olduğu zaman bizler muayenehane hekimi olarak hem kendimiz el emeğimizi alıyoruz hem de hastanenin istediği bir rakam oluyor. Genelde yani Evet. İstanbul'da bu rakamlar biraz daha yüksek oluyor. Çok pahalı değil ama genel olarak sağlığa yatırım açısından düşünürseniz birçok şeye göre bence pahalı değil. Yani bir televizyon, bir eşya alsan ne kadar para veriyorsun? Bir ameliyat için o kadar Evet. da pahalı değil bence. İnsanlar Hele genelde sağlıklarını hep ikinci evet, plana atar. Hep evet evet yani bir ertelerler. Avrupa'ya göre, Amerika'ya göre daha ucuz olduğumuzu söyleyebilirim. Birazcık da bu süreci konuşalım. Şimdi ekran başında belki bir anne çocuğunu bırakıp da şimdi ben bunlarla uğraşamam diyordur. Nasıl bir süreç beni bekliyor? Hastaneye yatacağım mı, kalacağım mı hastanede? Hı Nasıl bir hı. iyileşme süreci olacak? Benim ilgilenmem gereken çoluğum, çocuğum, Evet, eşim, o, bu, şu var. Biraz evet, bu süreci de bize tabii, anlatırsanız hocam. evet. Yani şöyle yapıyoruz genelde. Bir gün önceden Hı hı. kanlarını veriyor kişi. Eğer 40 yaşın üstündeyse dahiliye konsültasyonda alınıyor anesteziye ek olarak. Hani sistemik bir hastalığı var mı? Şekerdi, tansiyondu veyahut da başka bir nörolojik hastalığı olabilir kişinin. Rutinleri yapılıyor. Anestezi ve dahiliye o kişiyi görüyor. Okey verdiyse eğer biz ertesi günü hastanın planlanmış bir şekilde ameliyatını yapıyoruz. Ameliyat süresi aslında idrar kaçırma operasyonu 15 dakikalık bir ameliyat. Yani o kancaları takmak bizim 15 dakikamızı alıyor ama biz ameliyatı yaparken sadece o problemi çözüp bırakmıyoruz. Hastanın ek olarak idrar torbası kaymışsa, bağırsak duvarı fıtıklaşmışsa yani hemen örnek üzerinden göstereyim. Bakın mesela bağırsak fıtıklaşması ne demek? Şöyle ıkındığında arka duvar, vajinanın arka duvarı sarkıyor demek. Hastanın eline böyle yumurta gibi hasta söyler. Yumurta gibi hocam elime bir şey geliyor diye. Ya da idrar torbası gelir. Şöyle. Bu da sistoseldir. Sistosel ve rektosel. Bazen de ikisi birlikte oluyor. Hiçbir Sistorektosel. şey gelmemesi mi gerekiyor? Normalde Normal şöyle bir olması şeyde. gerekir. Evet, böyle olması gerekir. Ama işte bir de hastanın doğum öyküsü varsa epiziyoskarı olabiliyor. Bazen kötü iyileşmeler olabiliyor. Normal doğumlarda kesiliyor bebek kolay çıksın diye. Şu şekilde de alttan açıklıklar olabiliyor. Bu açıklıklar olduğunda da ne oluyor? Bakteri buradan kolonize olabiliyor. İdrar yolu enfeksiyonuna sebep olabiliyor. Biz ne yapıyoruz? İdrar kaçırma operasyonunu yaptığımızda diğer sorunlar varsa onları da tek seansta çözmek istiyoruz. Birlikte yapıyoruz. Ona göre maliyet de artmış oluyor, süre artmış oluyor. O Yani zaman kişi kendini 2-3 muayene saate edebilir kadar mi hocam? Kadınlar. kadınlar kendini şöyle muayene edebilir. Bir, öksürdüğünde kaçırıyor mu? İki, Tamam. muayenede eline
böyle ıkındığında tuvalette taharet alırken böyle şişlik, ceviz gibi önde arkada bir ya da iki tane şişlik geliyor mu? Bazen rahim de sarkabiliyor. Yani sadece duvarlar değil, rahimin kendisi aşağı çıkabiliyor. Onu nasıl anlayacak? Onu da sert bir serviks dediğimiz, bakın serviks dediğimiz yapı şu rahimin ağzıdır. Bebeğin yattığı yerin ucudur serviks. Burası da vajinadır. Burası komple vajinanın içinden buraya sarkabilir. O zaman rahim ağzı sert bir doku ele gelir ve böyle testis gibi vajinada şu şekilde sarkmalar olabiliyor. Bu da genelde çok yaşlı kadınlarda görülür. Üstelik bu kadınlar çok utangaç. Benim akrabamda bile var. O şekilde 20 yılını geçirdi. 20 Çok yıl zor. ve cinsel hayatı da o şekilde gerçekleştirmiş. Hani içeri itiyor, cinsellik Evet. oluyor. Zaten ayağa kalkıyor, tekrardan çıkıyor. Korkunç bir tablo yani. Aynen öyle. Bu Aynen şekilde öyle. hani ameliyat ettiğimiz hastalarımız da var. Bunlar da çok yaşam kalitesini bozan durumlar. Ele gelen kitle varsa bunu kendilerince muayene edip doktora gidebilirler. Zaten her kadının yılda bir mutlaka bir jinekoloğa gidip simirse simir, ultrasonsa ultrason, tahlilse tahlil, menopoz testleri, kişinin işte belki Hormon. gerekiyorsa biyoeşdeğer hormon tedavisi alması için ki bu hormon tedavisiyle ürolojik yani idrar yapma problemleri de çözülebiliyor. Neden? Çünkü ürogenital sendrom denilen bir durum var. Kişi menopoza giriyor, dokular inceliyor. Üretranın etrafındaki dokular da inceliyor. O bölgede yanma, kızarıklık, tahriş olma, idrar yaparken zorlanma ve ağrı, cinsellik sırasında ağrı gibi semptomlara neden olabiliyor. Biyoeşdeğer hormon verildiğinde kişinin o bölgesi gençleştiği için bu semptomların çoğu yok olmuş oluyor. Bu da çok önemli. Son yıllarda biz son 20-25 yıldır hormon tedavisini hep tükaka, zararlı, kanser yapıcı diye Çok tartışılıyor. Evet. öğrenmiştik. Çok tartışılıyor. Ama işte bu yeni tekrardan Dünya Sağlık Örgütü'nün ve diğer araştırmaların, yayınların sonuçlarıyla birlikte biyoeşdeğer hormon tedavisinin kadının yaşam kalitesini, gençliğini korumasını, longevity dediğimiz sağlıklı uzun yaşamı gerçekleştirmesini sağladığı için biz de artık biyoeşdeğer hormona destekliyoruz. Şimdi ameliyata geri dönüyorum. Görelim. İzliyorlar çünkü. Hemen. Tahliller Evet, yapıldı. yaptık. Dahiliye yani Evet, dahiliyeyle görüşüldü. Buyurunuz evet, efendim. görüşüldü. Ameliyat ya yarım saat sürdü, ya 2 saat sürdü, ya 3 saat sürdü. İşleme göre dediğim gibi. Sonra hastayı postop bir gece bekletiyoruz. Neden? Çünkü o gece sondalı kalması gerekiyor. Ödem olmaması için. Yani daha doğrusu ödem mecburen oluyor. O bölgede bir ameliyat gerçekleştirildiği için ödem nedeniyle kişi yapamayabilir. Ve kişi ağrı da çekmesin diye gece boyunca işte aralıklarla ağrı kesiciler veriliyor. Sabah sondayı çekiyoruz. Ondan sonra kendinin su içerek idrar oluşturmasını, idrarı biriktirmesini, mesanesini doldurmasını istiyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Diyoruz ki tuvalete git, iyice idrarını boşalt diyoruz. Boşalttırıyoruz. Sonra Tamam. rezidü idrar dediğimiz mesanede ne kadar idrar kaldı onun kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Buradaki amaç ne? Mesanesini rahatlıkla bu ameliyata rağmen boşaltabiliyor mu? Önce kaçırıyordu ama Boşaltamayabilir şimdi miydi ki? tabii hani askı fazla gerdiyse ya da Hı. işte rezidü idrar önemli. Burada bizim takip ettiğimiz şey rezidü idrar. Bu şekilde eğer güzelce idrarını yaptıysa hastayı eve gönderiyoruz. Hastanın iyileşme sürecinde bir şey yok. Normal ayaklanıyor, ayağa kalkıyor. Ama ağır kaldırma diyoruz. 2 ay cinsel yaşantıya ara veriyoruz. Yani penis vajina birlikteliğine. Yani bir günlük bir hikaye aslına bakarsanız. Ama orada bir dışta bir dikiş Hayır. veya bir pansuman yapılmasını gerektiren bir durum olmuyor. Hiç Hayatı olmuyor. Hiç devam olmuyor. ediyor. Hatta bazıları şuraya dikiş de atıyor. Bu kasıklardan askıları TOT ameliyatında şuralardan çıkarıyoruz. Şu klitoris hizasından. Onu çıkarıyoruz. Mesela meşi sonra dibinden kesiyoruz. Gömülü kalıyor. Şöyle yarım santim, 1 santimlik bir çizik atıyoruz buraya. O çiziği bile ben dikiş atmıyorum. Çoğu arkadaşım da atmıyor. Hiç iz kalmıyor. Yani TOT ameliyatı yapıldığı bile çoğu zaman anlaşılmıyor. Bu ameliyatın kasıkta- ismi TOT mudur? TOT ameliyatı. TVT de var. TVT'de ise kasıkların üzerinde yerleri var. Kancaların çıktığı yerler. O da TVT, TVT diye geçiyor. Bu ameliyatlardan sonra gerçekten idrar kaçırma, stres inkontinans kolaylıkla çözülmüş oluyor cerrahi. Peki abdominal yolla olan ameliyat farkı ne? Biri vajinal, biri abdominal olursa karından girilerek Evet. yapılan da
Nasıl bir işlem karından oluyor hocam? Birch dediğimiz bir ameliyat var karından yaptığımızda. Onu da vajinal yolla yapmak varken niçin karnı açalım değil mi? Hani ama karın Evet. Niye açılmış. tercih Zaten ediliyor? niye tercih ediyor? Zaten ameliyat oluyor. Mesela histerektomi oluyor, rahimi alınıyor ya da yumurtalık operasyonu geçiriyor. Başka bir operasyon nedeniyle karın açıldıysa o zaman Birch operasyonu eklenebiliyor. Orada da ne yapılıyor? Şöyle şu bölgeye, şu krista dediğimiz yerlere, idrarın çıkış borusu bu ya, onun kenarlarını fikse ediyoruz. Şu şekilde, yani dörtlü, şöyle söyleyeyim. Şöyle iki, şöyle de iki askı yapıyoruz yani. Erimeyen sütürlerle o kemiğe, üretrayı yaklaştırıyoruz ki o açıyı düzeltelim. Kenarındaki dokulardan, yumuşak dokulardan alıp asıyoruz ki o boynu bükülen üretranın boynunu düzeltelim diye. Bu da karın içi yapılan bir operasyon. Karın içi olan ama başka bir şeyle birleştiği için o daha zor olabiliyor Evet. tabii değil mi iyileşme süreci? Sezeryan gibi düşünün. Sezeryan gibi bir kesi kullanılıyor ama laparoskopik Birch de var. Yani göbekten birkaç delikle Birch operasyonu da yapılıyor. O çok daha konforlu. Hani vajinal yolla değil, abdominal yolla da laparoskopi dediğimiz içinin havayla doldurulup kamerayla girilip aletler aracılığıyla yapılan operasyon. Bu programdan anlıyoruz ki bence sevgili izleyicilerim de aynı fikirdedir. Kadın olmak kolay değil. Yani zor, değil mi? Ne diyor ya? Bunlar ne hocam böyle? Anne olmak zor ama gülüşü güzel. Yani kadın olmak da zor ama ben de bu konuda hani çok böyle yıllarca ya niye kadın oldum ben? İşte erkek olmadığım için 5-0 geriden başlıyorum. Hani hekim olmak, kadın olarak her şey biraz daha zor ama şu var, yaratma sıfatını bize vermiş Allah. Yani Çok rahim şükür. sıfatı. Düşünün, bizim aracılığımızla nesiller devam ediyor. Biz olmasak üreme olmayacak ve bu dünya düzeni olmayacak. O yüzden kutsal tarafımız var diye düşünüyorum. Çok Hani şükür. sahip Kesinlikle. olduğumuz vasfın kutsallığının kıymetini bilmemiz lazım. Kadın olmanın Kesinlikle. kıymetini bilmemiz lazım. Yaşam kalitemizi arttırarak, güzel evlatlar yetiştirerek, eşlerimizle güzel iletişim kurarak ve toplumun çekirdeğini biz oluşturuyoruz. O yüzden kadınlar gerçekten çok çok önemli. Kadının kültürlü olması, bakımlı olması, bilgili olması. Çünkü o erkekleri de biz yetiştiriyoruz. Toplumdaki sorun çıkaran, eşlerini öldüren erkeklerin de annesi var. Onları da yetiştiren bir kadın. Yani hani suç yüklemek Görev anlamında çok değil ama zor. görev zor Evet. yani. Görev zor ve kutsal. Bizi de güçlüymüşüz ki bize takdir etmiş böyle. O yüzden amenna deyip yola devam edeceğiz. Birbirimize böyle faydalarda bulunacağız. Kadınlarımıza sizin aracılığınızla, bizim vesilemizle güzel Çok şükür. projelerde birlikte olacağız inşallah. Bu Kesinlikle. ömrümüzü faydalı bir şekilde geçireceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak şu anda ekran Evet. başındaki izleyicimi bu sorunu yaşıyorsa, çekiniyorsa, utanıyorsa, bezlerle, bunun için yapılan ürünlerle Evet. uğraşıyor ve kendini gerçekten bitik hissediyorsa, hiçbir yaşam konforu kalmadıysa, Evet. yine de ameliyata ikna olmuyorsa, belki bir hekimin dahi kapısını çalmıyorsa, ona ne söylemek istersiniz onu ikna etmek için? Şu anda karşınızda o kişi. Hiçbir şey yapamıyorsa Kegel egzersizi yapsın. Kegel'le bir 6 ay Kegel egzersizi yapsın. Ama kendi enerjisinin, frekansının tutacağı, maddi olarak da gücünün yetebileceği, mutlaka hekime gitsin, kendini değer görsün. Yani bu fonksiyon çünkü kişinin birçok parametresini değiştiriyor. Sosyalleşmesini, özgüvenini, onun dışında psikolojisini, topluma fayda mesela kendinin sadece bireysel fayda değil, onun da topluma kazandırılması. Bu anlamda da yani idrar kaçıran bir kadın gidip toplumda faydalı olabilir mi sizce? Olamaz. Eve Hep hapis kaygısı kalır. olacak. Evet. Tabii. Yani sosyal bir izolasyon olacak. Kişinin depresyonu, ruhsal problemleri olunca o ailesine, yuvasına yansıyacak. Yani gerçekten hayati bir şeydir. İşeme fonksiyonu, idrar yapma fonksiyonu çok hayati bir fonksiyondur. Lütfen değer verin kendinize ve bu özelliğinize değer verin ve eğer bir probleminiz varsa çözün derim. Kalan ömrünüz geçen ömrünüzden daha hayırlı ve daha sağlıklı olsun diye. Ah harika bir dua. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Yorumları bekliyoruz. Evet. Yorumlarda inşallah buluşalım. Siz de takip edeceksiniz yorumları bu program yayınlandıktan sonra. Operatör Doktor Münhe Yücel bir kez daha teşekkürler. Çok program yapacağız. Seninle aynı
kare içerisinde olup böyle kadınlara faydalı programlar yapmak, seninle sana eşlik ederek faydalı olabilmek benim için gerçekten büyük bir onur. Enerjin, güzelliğin, içinin güzelliğinin dışına yansıması harika Tuğba'cığım. Çok Çok teşekkür ederim. teşekkür Beni ederim. programına layık gördüğün için, davet Ah, ettiğin için. Daha nice güzel programlara diyorum. Ve İnşallah. birlikte muayenehanemde kahve içmeye diyorum. Tamam, onur verdin. Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Herkese sağlık dolu, muhteşem bir ömür diliyoruz. Hoşça kalın.